ben geldim. Bu sefer size bir çikolata tarifiyle geldim. Fit Snickers yapacağım. Bu tarif sporcular ve öğrenciler sizler için. Dediler ki abla blender kullanma. Abla biz blenderımız yok, öğrenci evindeyiz dediler. Ben de dedim ki tamam canlarım. Sizin için blendersız çikolata tarifi yapıyorum. Bol proteinli ve gerçekten Snickers'ı aratmıyor. Çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Bu ara hep çikolatadan gidiyoruz, farkında mısınız? Bol enerji olması. Çünkü galiba artık ay bir taraflara mı kaçtı? Evrende bir şeyler dolunaya mı girdi? Retroya mı girdik? Çıktık mı? Dolunaylar mı oldu? Ne olacaksa olsun. Bahar depresyonu geliyor galiba. Ben de bu yüzden sizler için bol enerji deposu yiyecekler yapıyorum. Bu tarif de yine çok basit. Az malzemeli, alet edevatsız, muhteşem bir lezzet olacak. Beraber az malzemeli, alet edevatsız çikolata yapacağız. Malzemeleri sayıyorum gençler. Öğrenciler kağıt kalem hazır tutun. Aşağıda açıklama kısmında yazacağım zaten. Oradan da alabilirsiniz. 4 yemek kaşığı yulaf unu. Aynen, yulaf unu. 1 yemek kaşığı yulaf, normal tane bütün olarak yulaf. 5 tane hurma. 5-6 tane, yani şöyle azıcık attım. Saymadım ne kadar. Yer fıstığı ve 5 tanecik badem. Ve yine çikolatalarımızın ve protein kaynağımızın vazgeçilmezi. Fıstık ezmesi ve pekmez. Birazcık süt. Bir çay bardağının yarısından az. Ve çikolatalarımız. Evet, bunları eriteceğiz. Ama en son tabii ki. Şimdi önce ne yapıyoruz? Önce hurmalarımızı gördüğünüz gibi çekirdeklerinden ayırdım. Bu sefer hazır halde bulundurmadım. Nasıl yapacağınızı göstereceğim. Blender kullanmadan. Hurmalarımız. Suyumuzu ısıttık ve kaynar suyu döküyoruz. Bu şekilde en az 15 dakika bekliyor. Bu iyice kaynar suyun içinde kabuklarını atacak. Ondan sonra bir püre haline getireceğiz bunu. Orada beklerken bu tarif sporcular için, spora yeni başlayanlar için, şekeri yeni bırakanlar için. Yani ben mesela şu anda çok zorlanıyorum. Şekeri bıraktım. Ama yani sürekli canım tatlı bir şeyler istiyor. Ve tatlı isteğimi ufacık bir parça bunu yiyorum. Kahvenin yanında, yani bu beni idare ediyor diyebilirim gerçekten. Faydasını ben görüyorum. Zaten benden çok Çağrı yiyor. O yüzden bana kalırsa ben de yiyorum. Bu şekilde elinizin altında bulunan ufacık azıcık malzemelerle bile evinizde gerçekten şaheserler yaratabilirsiniz. Tatlılar yapabilirsiniz, tuzlar yapabilirsiniz. Bunları göstermekten gerçekten mutluluk duyuyorum. Şimdi bunlar iyice kabukları soyulsun. Bekliyoruz. Evet, şimdi kabımızı alalım. Karıştırma kabımızı. Şunları şöyle yapalım. Şimdi bunlar kabuklarından soyulmaya başladı artık. Kabuklarını soyalım güzelce. Kabımızın içinde böyle bir şey oluyor içinde. Onu da çıkartın. Bazılarında oluyor. Ama genelde ben çekirdeklerini çıkartırken o içindeki kabuğu da çıkartıyorum. Bir arada beraber çikolata yapalım bence. Belçika çikolatalarının fit hali. Evet, sonuncusunu da koyduk. Şimdi şunu bir kenara alalım. Hurmalarımız hazır. Bir yandan da gözüm hep kapıda. Kapıyı açık bırakıyorum ben. Hava alsın diye. Evde de bir kedi bir köpeğimiz var. Kedi çok yaramaz. İşte o sürekli kaçıyor. Sineklik var, kapatıyorum ama patileriyle açıyor sinekliği, hemen dışarı kaçıyor. Bir yandan da gözüm orada. Sütümüzü koyuyoruz. Bildiğimiz süt. Ve en muhteşem ezicimiz. Bununla ezelim. Hiç baktığınız olmuyor. Bilmiyorum marketlerde satılıyor mu ama bebek mamaları oluyor püre halinde. Onların mesela içeriği de temiz oluyor. En kolayı onları alabilirsiniz. Benimki püre halinde oldu. Biraz sütü fazla gelmiş ama sorun etmeyin. İçine yulaf falan koyacağımız için o onu emecek. Şimdi yulaf unu koyuyorum.
4 yemek kaşığı yulaf unu, 1 yemek kaşığı normal bütün halde yulaf. Şimdi bunları ezelim. Şunu karıştırayım. Bunları nasıl ezeceğiz? Bunun için buzdolabı poşeti, normal bir poşet olabilir. Böyle koyuyoruz içine arkadaşlar. Sonra dilediğimiz her şeyle, bunlarla bile eziyoruz. Yani bahanelerin arkasına sakın sığınmayın. Sizin için her türlü yöntemi deniyorum. Bakın toz haline geldi. Şimdi bunları da ekleyelim. Karıştıralım. Böyle macunumsu bir kıvamda olacak. Eğer katı böyle macun gibi bir kıvam olmazsa yulafla ayarıyla oynayabilirsiniz. Çünkü her kap aynı olmuyor. Mesela benim çay bardağım böyle ama sizinki farklı olabilir. O yüzden onunla oynayabilirsiniz. Benimki oldu gençler. Yani istediğiniz tabak, çanak, kase, kelepçeli kalıp her şey olabilir. Ben şöyle kare küçük bir kap kullanacağım. Çünkü malzemeler de az olduğu için. Yağlı kağıdımı içine seriyorum. Yağlı kağıdı içine serdim. Minik kapımın. Şimdi bunu içine aktaralım. Böyle bir kıvam olacak işte. Lök diye oturacak. Eşit miktarda yayalım içine güzelce. Bu tamam. Bunu kenara alalım. Şimdi bunun orta katmanı için 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi ve ben 2 yemek kaşığı biraz kullandım. Pekmez. İkisini de karıştıralım. Şimdi bunu karıştıralım. Bir macun kıvamına getirelim. İsmi ne olsun bunun? Depresyonsuz bahara geçiş tatlısı. Bahara geçiş çikolatası. Şimdi bunu üstüne aktaralım. Ama galiba ben birazcık daha fıstık ezmesi koyacağım. Biraz pekmezi fazla gelmiş bunun. Ben biraz daha koyacağım. Fıstık ezmesi. Tam şimdi oldu macun kıvamı. Bunu üzerine aktaralım. Bunu da yayın üstüne. Snickers yapan olaya geliyoruz. Tuzsuz kavrulmamış fıstık. Şöyle bir avuç. Ben böyle şeyleri Amazon'dan alıyorum. Çünkü bazı şeyleri bulamıyorsun. Mesela markette neyi bulamadım ben? Türk fındığı yok. Bu hafta fark ettim. Aslında bunun içine Türk fındığı koyacaktım. Ama Türk fındığı yok. Oh, mis gibi oldu. Şimdi bunu birazcık buzluğa atacağım. O sırada da çikolatalarımızı eritelim. Vallahi ben hiç tabakla, çanakla, tavayla uğraşamayacağım. Benim benmar usulüm bu arkadaşlar. Çaydanlık ya da geniş ağızlı tencere ne varsa artık. Şu an içinde çay demlemiştim. Sıcak su olduğu için bunu kullanacağım. Üstüne çatlamayan bir cam koyuyorum. Onun üstüne de çikolatayı koyuyorum. Bitiyor. Onun üstüne yaklaşık böyle 80 gram falan çikolata ekleyeceğiz. Bunlar şekersiz çikolatalar arkadaşlar. Sırf bu iş için. Siz mesela %80 oranında çikolatalar kullanabilirsiniz. En az %80 kullanıyorum. Yarım vardı. Bunun da bir yarımını kullanırsam tamam. Şimdi bunun üzerinde güzelce erisinler. Şimdi bu dondu. Bu da güzelce eridi. Ay. Elinizi yakmadan şimdi bunu bunun üstüne dökelim. Şimdi bu muhteşem bir lezzet değil de ne? Ne olabilir yani? Oh mis mis. Eğer siz de benim gibi bir tatlı canavarıysanız tatlı yememek için önümüze hiçbir şey çıkamaz. Hiçbir engel olamaz yani. Tek lokmalık halinde keseceğim bunları. O zaman porsiyon kontrolü de yapmış olacağız. Ve bunu ara öğünlerinizde spor öncesi falan kullanabilirsiniz. Tok tutuyor, içinde yulaf falan var ya. Hem tok tutuyor hem enerji veriyor. Ben daha ne yapayım?
Abla aletim yok. Abla ben yapamıyorum demeyin. Bak aletsiz de oldu. Birazcık kafayı çalıştırın. Tamam. Şimdi bunu buzluğa koyuyoruz. Bir saat buzlukta kalıyor. Ondan sonra küçük lokmalıklar halinde keselim. Bir saat sonra görüşürüz. Bir saat sonunda şimdi kalıptan çıkartıyoruz. Tabak alayım. Şimdi kalıptan çıkaralım bunu bakalım. Snicker'ımız ne hale gelmiş. Ay. Dilimleyelim. Evet. Sizi bahar depresyonu yaşatmadan enerji bombası çikolatalarımız hazır. Enerji bombası ve Snickers tarifimiz hazır. Yani çikolata yemeye gerek duymayacaksınız. İnanın bu gerçek Snickers'tan daha güzel oldu. Alet edevat kullanmadan ve çok az malzemeyle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çikolatalarımız hazır.